T-14 Armata. Karşınızda yeni jenerasyon Rus savaş tankı. Bu canavar tam 3 farklı gövde kısmından oluşuyor. Ön taraftaki sürücü kısmı, ortadaki adamsız kontrol sağlanan kule ve arka tarafındaki motorun bulunduğu bölme. Bu aracın çalıştırılabilmesi için yalnızca 3 adama ihtiyacı var. Sürücü tankın sol tarafında aracın kontrolünü sağlarken topçu ortada, kumandansa sağ tarafta zırhlı küçük bir kapsülün içinde oturur. T-14 Armata, 45 atış kapasitesi sağlayan otomatik bir yükleyiciye bağlı olarak çalışan koca bir 125 milimetrelik topçuya sahip. Aynı zamanda bu ana silah lazer güdümlü füzeleri de ateşleyebiliyor. Bu tank aynı zamanda kolay bir modifikasyonla 158 milimetre top takılmasına da hazır olarak üretilmiş. Armata aşırı doldurmalı dizel motorla harekete geçiriliyor. Bu motor yaklaşık 1200 beygir gücünde ve artı olarak 12 vites otomatik şanzımana sahip. Yani çok güçlü. Hem de çok. Tankın hızı saatte maksimum 90 kilometreye kadar çıkabiliyor. Savaşta böyle bir canavara karşı koymaya çalışmak neredeyse imkansız olmalı. Bir 14 Armata yaklaşık 3,7 milyon dolara mal oluyor. Ki bu yüzden Rus devleti yeni tank üretmek yerine onları modifiye etmeye ve geliştirmeye çalışıyor. Oldukça akıllıca bir hamle. T-84 Oplot M. Bu Ukrayna yapımı ana muharebe tankı ilk 2008 yılında görücüye çıktı. Bu tank iç tarafında duplet patlayıcılı reaktif zırh donanımına sahip. Bu zırhtan bahsetmek gerekirse kabaca iki metal zırh plaka arasına sandviç gibi sıkıştırılmış patlayıcılardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu zırh sayesinde modern zamanlarda kullanılan zırh delici mühimmatlara karşı yüksek standartlarda korunma sağlanmış olur. Duplet özelliği sayesinde korunurluk 1,5 ya da 2,5 kata kadar artmıştır. Yani dünyadaki en iyi benzerleri olan Rus Kontakt 5 ve Blazer zırhları gibi. Oplotem bu patlayıcı reaktif zırhı kulenin ön tarafında, gövdesinde ve ayrıca gövdesinin her iki tarafında birden taşır. Yani ne yaparsanız yapın sapasağlam kalacak. Bu tank 125 milimetrelik tam stabilize, yivsiz silahla donatılmıştır ve döner piramit şekline benzer bir yükleyicisi vardır. Bu son derece gelişmiş teçhizat sayesinde kullanıcıya 40 atış yapma olanağı sağlar. Ayrıca bu gördüğünüz tank ateşlenmiş anti-tank füzelerine karşın refleks atışı yapabilme yeteneğine sahip. Kumandan tankın içinden ısı görüşüne sahip panoramik dürbünüyle hedefleri arar ve hedefe bir kere kilitlenildiğinde ise tank artık direkt olarak hedefe doğru gitmeye başlar. Sonrasında görev topçunundur. Hedefe odaklanır ve bum! Gerisini biliyorsunuz. Tankın ikinci donanması 7,62 milimetrelik koaksiyel makineli silah ve bu makineli silah tepede konumlanan 12,7 milimetrelik başka bir makineli tüfek tarafından uzaktan kontrol edilir. Yani hedefin gözden kaçırılması imkansız. Oplotem, Ukrayna tarafından geliştirilen 6TD2 aşırı doldurmalı dizel motorla can buluyor ve ortaya yaklaşık 1200 beygir gücü enerji çıkıyor. Taipon Hitomaru. Japon Taipon ana muharebe tankı Mitsubishi Heavy Industries şirketi tarafından üretilmiş 4. nesil bir ana muharebe tankıdır. Bu tankın zırhı nano kristal çelik ve eğimli modüler seramik kompozit işbirliğinden ortaya çıkıyor. Bununla beraber zırhın asıl malzemesinin ne olduğuysa hala büyük bir sır. Tankın ana donanımı 120 milimetrelik bir top ve yanında yine ikinci donanım olarak 7,62 milimetrelik de 50 kalibre Browning M2 HP makineli silahları yer alıyor. Tam da tepede, kumandanın olduğu yerin tam önünde. Taipon günümüzün teknolojik olarak en çok geliştirilmiş zırhlı araçlarından biri. Ayrıca kendisi bundan önceki model olan 50 tonluk Type 90'ın yerine tasarlandı. Nedenini anlamış olmalısınız. Japonya'da köprülerden ve kırsal alanlardan rahatça geçebilmek için inanılmaz ağır bir araçtı. Taipon ise 40 ton ağırlığında ki bu da Japonya'daki köprülerin yaklaşık %84'ünden rahatlıkla geçebileceği anlamına geliyor. 10 ton fark küçümsenecek bir şey değil. Hitomaru su soğutmalı, 4 devirli ve 8 silindir dizel bir motorla çalışıyor ve bu motor tam 1200 beygir gücünde. Bunun yanı sıra hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkabiliyor. Diğer tanklar kadar hızlı olmasa da gayet yeterli bir miktar. Ayrıca bu teknoloji harikası tank aynı zamanda hidropneumatik aktif süspansiyonla donatılmış. Yani tank ister oturuyor, ister kalkıyor, isterse de eğiliyor diyebiliriz. Hem de her yöne, her yere. Leopard 2A7. Bu Alman ana muharebe tankı 1970'lerde Batı Alman ordusu için geliştirilen Leopard 2 baz alınarak tasarlanmış yeni nesil bir tanktır. Leopard 2A7 artı 2A6'nın daha da geliştirilmiş halidir ve birçok teknolojik gelişime ev sahipliği yapar. Ayrıca oldukça gelişmiş koruma ve keşfetme yeteneklerine sahiptir. Çok hararetli olmayan çatışmalarda ve direkt olarak sıcak çatışmalarda rahatlıkla kullanılabilir.
Leopard 2A7 Artı'nın hem gövdesi hem de kulesi gelişmiş bir soğutma sistemiyle dengelenir. Ayrıca bu muhteşem ana muharebe tankı uzaktan kumandalı FLV-200 modüler hafif savaş istasyonuyla donatılmış. Bu istasyon sayesinde çok sayıdaki hedeften gelen saldırıları aktif olarak savunma sağlanır. Bunun dışında savaş istasyonu otomatik olarak araçları tespit edebilme yeteneğine sahip. Ki bu oldukça işe yarayacaktır diye düşünüyoruz. Tanktaki ana silah 120 milimetrelik yivsiz bir top. Bu da NATO standartlarına uygun cephaneyi ateşleyebileceği anlamına geliyor. Unutmadan bir de yeni programlanabilir 120 milimetrelik HG toplarını. Tankımız aynı zamanda 7.62 milimetrelik makineli silahlara ve ekstradan 40 milimetrelik bomba atara ya da 50 kalibrelik bir makineli silaha daha ev sahipliği yapıyor. Leopard 2A7 artı tankı güçlü bir MTU MB873 dizel motora sahip. Ki güçlü diye boşuna demiyoruz. Tamı tamına 1500 beygir gücünden bahsediyoruz. Tank ayrıca kontrol noktası görevlerini yürütebilmek için daha fazla güç oranına sahip ilave güç jeneratörleriyle geliştirilebilir. T-90AM Bu Rus ana muharebe tankı, T-90S ana muharebe tankının derinlemesine bir modernizasyon edilmiş halidir ve gelişmiş koruma, hareketlilik ve ateş gücüne sahiptir. Tank oldukça başarılı bir tasarım olan yeni ERA Relic zırhını kullanır. Relic patlayıcı reaktif zırhı yaygın bir şekilde kullanılmaya devam edildiği bilinen en modern Rus erasıdır ve çoğu kişi bu zırhın Kontakt 5'ten 2 kat daha etkili olduğunu iddia etmekte. Bunun yanı sıra T-90AM tankının kule kısmında uzaktan kumandalı bir ateşleme sistemi olduğunu belirtmeliyiz. Topun alt kısmında bulunan zırh, cephane girişinin arkasını koruma görevini üstlenir. Ki bu da oldukça iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Ayrıca bu tank efsane Rus tankları T-14 armataların çoğu teknolojik özelliğine de sahip. Hiçbir geri kalır yanı yok desek yeridir. İşte Rus donanmasında T-14 armataların yerini alacak olan tanklar bunlar. Yeni T-90AM'lerin bir özelliği de yeni 125 milimetrelik toplar olacak. Ki bu özellik otomatik yükleyiciyle beraber T-14'lerde de aynıydı. Aynı zamanda tankın bir de yeni ateşleme sistemi olacak. Ki bu sistem sayesinde daha yüksek ateşleme ve isabet oranları beraberinde gelecek ve top namlusunun kapasitesi artmış olacak. 900 atıştan bahsediyoruz. Challenger 2 Bu İngiliz ana muharebe tankı, İngiliz ordusu için hizmette olan önceki model Chieftain MTB'nin yerini alacak şekilde geliştirildi. Kendisi Challenger 1'in daha da ileri versiyonu olmakla beraber önceki modelden çok ama çok daha yetenekli denilebilir. Bu tankın dünyadaki en korumalı tanklardan biri olduğu herkes tarafından biliniyor ve bu teknoloji mucizesi doğrudan ateşli silahlara karşı oldukça yüksek seviyede koruma sağlıyor. Bunun nedeni ise Challenger'ı çepeçevre koruma altına alan ikinci nesil çok nam kompozit zırhı. Ki bu jenerasyon çok nam zırhı çok daha az ağırlıkta çok daha fazla koruma sağlar. Bunun dışında tankın kule kısmı da yeniden tasarlanmış. Patlayıcı reaktif zırhlarsa ekstra koruma sağlamak isteyen donanmalar tarafından kolaylıkla eklenebilir. Peki ya Challenger 2'nin NBC koruma ve otomatik ateş engelleme sistemine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Veya yepyeni 120 milimetrelik I-30E4 silahlarıyla donatıldığını? Bu silahlar NATO standartlarına uygun çoğu cephaneyi ateşleyebilecek kapasitede. Son olarak otomatik yükleme sistemine sahip diğer bütün tankların aksine Challenger 2 manuel yükleme sistemiyle çalışıyor. Bir de iyi yanından bakacak olursak tankın otomatik yükleme sistemi olmadığından ana top için yaklaşık 50 top mermisi taşıyabiliyor. K2 Kara Panter. Evet, bu tank söylenenlere göre Kuzey Kore'nin en çok korktuğu silahmış. Güney Kore ana muharebe tankı olan K2 Black Panther, öncekilere göre birçok teknolojik gelişmeyle ilerlediğinden ünite başına 8,5 milyon dolardan fazla paraya mal oluyor. K2 MBT inanılmaz koruma sağlayan kompozit zırh ve patlayıcı reaktif zırhla donatılmıştır. Tankın ana silahı 120 milimetrelik yivsiz büyük toplardır. Ana silahı bir de dakikada 10 atış yapma olanağı sağlayan otomatik yükleyici eşlik eder. Sistem o kadar iyi tasarlanmıştır ki otomatik yükleyici tank hala hareket halindeyken veya eğri zemin üzerindeyken bile yüklemeye devam edebilir. Cephane bölümüne bir de infilak durumunda ayrılmayı sağlayan panel eklenmiştir. Ki bu sayede herhangi tehlikeli bir durumda ekibin başına bir şey gelmemiş olacak. Gerçekten mükemmel tasarım budur. Bunun dışında K2 Kara Panter adına uygun bir biçimde hedef tespit ve takip sistemiyle imha avcı fonksiyonuna sahip. Yani hedefe bir kere kilitlendi mi iş bitti sayabiliriz. Bitmedi tabii ki. Tank aynı zamanda kendini yangın söndürme sistemiyle de koruma altına alıyor ve 2 sırada sis bombası barındırıyor. Bu inanılmaz tasarıma sahip tank, kimlik tanıma özelliğiyle çalışan dost düşman tanıma, friend or foe sistemiyle otomatik vites özelliğine sahip.
Ve son olarak bu tankın kuvvetini 1500 beygir gücündeki aşırı doldurmalı dizel motora borçlu olduğunu da belirtmeden olmaz.